Yazım semineri öğrencilerinden Clifford Anderson, ünlü oyun yazarı Sidney'e değerlendirmesi için ilk yazdığı oyunun bir kopyasını gönderir. Kariyerinde hızlı bir çöküşe geçmiş olan Sidney, kendisine gönderilen senaryoyu çok beğenir ve Broadway'deki eski günlerine dönebilmek için eşi Myra ile birlikte akla gelmeyecek ölümcül bir plan yapar. Bu plana göre stajyer yazarı evlerine davet edecek, öldürecek ve oyunu kendisininmiş gibi gösterecektir. Fakat Clifford'ın gelmesinden itibaren olayların aslında hiç de göründüğü gibi olmadığı ortaya çıkar. Film, başından sonuna kadar oyun içinde oyun barındıran ve izleyicileri sürekli olarak ters köşeye yatıran muhteşem filmler arasındadır. Bilmece gibi olaylar zincirini içeren senaryosunu temsil ettiği düşünülerek film afişine Rubik küpü konulmuştur. Death Trap 5 karakterli, 2 perdeden oluşan, filmin yönetmeni Sidney Lumet'in de deyimiyle kötü bir yönetmenin bile mahvedemeyeceği bir gerilim oyunudur. Bu film çekildiğinde yakışıklı Christopher Reeve kariyerinin doruğundadır. Superman filmlerinde yer almış ve genç kızların kalplerini fethetmiştir. Reeve bu rolü süper kahraman statüsünden kurtulmak, aldığı aktörlük eğitimini bu film ile sonuna kadar kullanmak istediği için kabul ettiğini ifade etmiştir. Film İralevi'nin tiyatro oyunundan uyarlanmıştır. Kendisi bu oyunuyla Edgar ödülü sahibi olmuştur. Music Box tiyatrosunda sahne alan oyun, 1982'de Biltmore tiyatrosuna geçmiş ve toplamda 793 kere sahnelenmiştir. Broadway tarihinde perde alan en uzun soluklu oyun olmuştur. Günümüzde de Türkiye dahil birçok ülke tiyatrolarında hala oynanmaktadır. Stu Shepard, bir saniye bile boş vakti olmayan parlak bir reklamcıdır. Sadece özel görüşmelerini belirlediği bir telefon kulübesinden yapmaktadır. Bir gün her zamanki gibi özel görüşmesini yaptıktan sonra kulübeden çıkarken telefon çalmaya başlar. Shepard, telefon kulübesine girip telefonu kaldırdıktan sonra bulunduğu yerde kala kalır. New York her zamanki hareketliliğiyle akmaya devam ederken o telefonu kapatamadığı için kulübeden dışarı çıkamaz. Kulübeyi hedef alan bir seri katil adamı kontrolü altına alır. Shepard artık kendisine verilen bütün görevleri yerine getirmek zorunda kalacaktır. Bulunduğu durum çevredekiler tarafından dikkat çeker ve polis güçleri kulübenin etrafını sarar. O an itibariyle Shepard sadece telefondaki adamı değil, etrafındaki polisleri de idare etmek zorunda kalacaktır. Telefon kulübesi özellikle senaryosuyla dikkat çeken, son derece başarılı bir tek mekan gerilim filmi. Senarist Larry Cohen'in yarım asırdan fazladır kafasını meşgul eden, telefon kulübesini mesken tutan bir sinema filmi yapma düşüncesi, New York Üniversitesi sinema öğrencilerinden Paul Huff'ın 96 tarihli kısa filmiyle birleşince karşımıza bu mükemmel film çıkıyor. Rezervuar Köpekleri orijinal bir soygun hikayesini konu alıyor. Büyük bir hırsızlık olayı için bir araya gelen bir ekip, birbirlerinin isimlerini bile bilmeyen bir grup hırsızdan oluşuyor. Soygunda yaşanan bir aksaklık nedeniyle kan gölüne dönen atmosferde polisten kaçmaya çalışan ekip, aralarında bir polis casusun olduğunu öğreniyorlar ve bu kanlı mücadele fiziksel şiddeti de an be an artan psikolojik bir savaşa dönüşüyor. Büyük bir kısmı tek mekanda geçen filmin oyuncu kadrosu, Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Steve Buscemi ve Quentin Tarantino gibi önemli isimlerden oluşuyor. Pulp Fiction ve Kill Bill gibi başyapıtlarıyla tanıdığımız aykırı yönetmen Quentin Tarantino'nun ilk uzun metrajlı filmidir. Meg Altman kocasından yeni boşanmış orta yaşlı bir kadındır. 11 yaşındaki kızı ile birlikte Manhattan'daki görkemli bir eve taşınırlar. İçinde asansörde bulunan bu 3 katlı muhteşem evin en önemli özelliklerinden biri, panik odası olarak nitelendirilen bir odaya sahip olmasıdır. Bu oda, o evde yaşayan kişileri her türlü tehlikeden korumak amacıyla dışarıdan açılması mümkün olmayan tam güvenlikli bir kasa gibi tasarlanmıştır. Evin içinde 22 milyon dolar vardır ve evin boş olduğunu sanan 3 hırsız bu paranın peşindedir. Garip olan ise peşinde oldukları para panik odasına gizlenmiştir. Ayrıca filmdeki kamera açıları, sahne geçişleri ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bu film, Jodie Foster'ın kızını oynayan, Alacakaranlık filmlerinden tanıdığımız ünlü aktris Kristen Stewart'ın da ilk oynadığı filmdir. Tek mekanlı filmleri seviyorsanız ve acaba şimdi ne olacak diye merak edip gerilmek istiyorsanız, bu film tam sizlik olabilir. Bu filmle ilgili ek olarak şu bilgiyi verebiliriz. Filmin çekimlerine Nicole Kidman ile başlanmış. Fakat Kidman'ın sakatlanması üzerine Jodie Foster ile devam edilmiştir. Yönetmen koltuğunda Seven, Fight Club ve daha birçok muhteşem filmi dünya sinemasına kazandırmış olan usta yönetmen David Fincher oturmaktadır. Yedi eski ve yakın arkadaş bir akşam yemeğinde bir araya gelirler. Masadaki bir kişinin önerisiyle birlikte bir oyun oynamaya karar verirler. Oyun kuralları gereği herkes telefonlarını masanın üzerine bırakacak. Telefona gelen her mesaj ve bildirim yüksek sesle okunacaktır.
Konuşmalar ise hoparlörden herkesin duyabileceği şekilde yapılacaktır. Kısa bir süre içinde gizli kalmış gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayınca bu çok samimi 7 arkadaş aynı masada oturan karı kocalar da dahil o kadar da yakın olmadıklarını, aslında mükemmel yabancılar olduklarını fark edeceklerdir. Zaman ilerledikçe yeni sırlar ortaya çıkar. Her şey Arap saçına döner ve ilişki dengeleri alt üst olur. 2016 yapımı İtalyan filmi olan Perfedi Sconosciuti, senaryosuna ufak dokunuşlar yapılarak Türkiye'de dahil birçok farklı ülkede uyarlanmıştır. Türkiye'de Cebimdeki Yabancı ismiyle izlediğimiz bu film tek mekanda çekilen belki de en iyi filmlerden biridir diyebiliriz. Özellikle Türk uyarlamasında finalin diğerlerinden farklı ve daha güzel olduğunu belirtmemiz gerekir. Sürükleyici ve şaşırtıcı hikayesiyle izlenmesi gereken bir film. Mike Anston başarılı bir yazardır ve doğaüstü güçlerle ilgili kitaplar yazmaktadır. Üzerinde çalıştığı yeni kitabı için araştırma yaparken, Doppelin Oteli'nin 1408 numaralı odasında gizemli olayların yaşandığını fark eder. Hiç vakit kaybetmeden otelin yolunu tutar ve bu odada bir gün geçirmeye karar verir. Otel çalışanları ve otel müdürü bu kararından vazgeçirmeye çalışsa da, Mike'ın bu fikrinden vazgeçmeyeceği aşikardır. Perili olduğu söylenen bu odada yıllardan sonra ilk defa bir müşteri kalacaktır. Tek bir otel odasında geçen, gerilimi had safhada, izleyiciyi boncuk boncuk terleten bu film korku severler için önerilebilir. Akıllarda soru işaretleri bırakan bu nefis film, korku kitabı denilince akla gelen usta yazar Stephen King'in kısa hikayesinden uyarlanmıştır. Arka Pencere filmi, komşusuyla ilgili korkunç bir duruma şahitlik eden bir adamın hikayesini içeriyor. Fotoğrafçı Elby Vefris, geçirdiği kaza sonucunda bacağını kırar. New York'taki apartman dairesinde zorunlu tatil sırasında arka penceresinden komşularını teleskopla seyrederek zaman geçirmektedir. Jeff, yine bir seyri sırasında komşusunun karısını öldürdüğünden şüphelenir. Olayı araştırmaları için fotomodel sevgilisi Lisa ve hemşiresi Stella'dan yardım ister. Gerilim türünün usta yönetmeni Alfred Hitchcock'tan türünün klasiği olarak kabul edilen bir başyapıt. George ve oğulları George'i kısa bir tatil için göl kenarındaki yazlık evlerine giderler. Vardıklarında komşuları Fred ve Eva'da bir gariplik sezerler. Ertesi sabah golf oynamak üzere sözleşmişlerdir. George ve Georgie yelkenli teknelerini tamir ederken Anne de evde yemek yapmaya koyulur. Bu sırada Eva'ların misafiri olarak tanıştıkları genç ve kibar görünümlü Peter, Anne'den yumurta istemeye gelir. Birden Peter'ın içeriye nasıl girdiği konusunda şüphelenen Anne yumurtaları vermekte tereddüt eder. Ve bu, aile için gerilim dolu saatlerin başlangıcı olur. Şehir hayatının yorgunluğunu bu tatil sayesinde üstlerinden atmayı hedefleyen aile, korkunç bir saldırıyla yüzleşmek üzeredir. Evlerine musallat olan ve nereden geldikleri belli olmayan bu iki genç, bu sıradan ailenin başına çok daha büyük dertler açacaklardır. 97'de çektiği Ölümcül Oyunlar filminden sonra, efsanevi Alman yönetmen Michael Haneke 2007 yılında bir kez daha bu filmin Amerikan versiyonunu beyaz perdeye uyarlamıştır. Burjuvazi eleştirisine ve olağan şiddete bambaşka ve rahatsız edici bir bakış açısı kazandırdığı film izlenmeye değer. Latin Amerikalı bir genç adam, babasını öldürdüğü gerekçesiyle cinayetle suçlanır. Sanığın kaybettiğini söylediği bir bıçak ise, cinayetin işlendiği odada bulunmuştur. Gencin mahkemeye sunduğu savunma zayıftır ve olan biteni duyduklarını söyleyen pek çok tanık vardır. Sanık suçlu bulunduğu takdirde idama mahkum edilecektir. Jüri sonuçları pek de şaşırtıcı değildir. 12 jüri üyesinden sadece biri dışında diğerlerinin tümü sanığın suçlu olduğu yönünde oy kullanmıştır. Bir kişinin diğer 11 jüri üyesini ikna etme çabası ve kıyasıya tartışmaları içeren bu film, aslında insan doğasında yer alan yabancı düşmanlığı, gözü kapalı delillere güven, çok fikri olmasa da çoğunluğa uyma hissi, belki de geçmişle hesaplaşma ve önyargılar gibi farklı kişisel olguları gün yüzüne çıkarmaktadır. Henry Fonda'nın başrolünde oynadığı, Sidney Lumet'in başyapıtı olan bu film siyah beyazdır. Sadece bir odada geçmektedir ve sadece konuşmalar üzerine yapılmıştır. Bu film aynı zamanda klasikler arasına girmekle beraber sinema tarihinin en önemli filmleri arasında gösterilmektedir. Kumar borcunu ödemek için tesisatçı olarak çalıştığı evi soymaya karar veren Arkin, ev sahiplerinin tatile çıkacaklarını bildiği bir akşam çalıştığı bu eve girer. Soymak için girdiği bu malikanede onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Ev halkını esir almış, psikopat bir katil evin içerisine çeşitli tuzaklar yerleştirmiştir. Durumun farkına varan Arkin soymak için girdiği bu evden bu kez çıkış yolu aramaya başlar. Film tek mekan olarak bir evin içerisinde geçmektedir. Bolca gerilim içeren,
insanların hayatta kalma mücadelesini konu edinen bu muhteşem film izlenmeye değer. Üstelik türünün diğer örneklerine nazaran konusu ve kurgusuyla öne çıkmayı başaran oldukça başarılı bir film.